Rusya hangi ülkenin uluslararası politikalarını eleştirmiş olabilir? Yakınımızdaki bir coğrafya, Avrupa Birliği ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışıyor. Ermenistan'dan söz ediyorum. Ermenistan jeopolitik sahnede büyük bir dönüşüm geçiriyor. Paşinyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden çıkma kararı aldığını açıkladı. Paşinyan'ın bu cesur hamlesi ülkesini Rusya'nın gölgesinden kurtarıp batıya yönlendirme çabası. Hatta bir bağımsızlık çığlığı. Belarus'a da adım atmama kararı alan Paşinyan yeni bir döneme yelken açıyor. Videoya geçmeden önce içeriklerimizi takip edebilmek için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerde son dönemde önemli gelişmeler yaşanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden resmi olarak ayrılacağını açıkladı. Paşinyan bu kararın gerekçesi olarak örgütün özellikle Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda Ermenistan'a olan yükümlülüklerini yerine getirmemesini gösterdi. Bu adım Ermenistan'ın dış politikasında büyük bir değişimi işaret ediyor. Ülkenin Rusya'dan batıya doğru kaydığını gösteriyor. Ermenistan, ABD ile ortak askeri tatbikatlar düzenleyerek ve demokrasisini güçlendirmek için batıdan destek arayarak batılı ülkelerle daha yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor. Bu değişim Rusya'nın Güney Kafkasya'daki etkisinin azalmasına yol açtı. Ancak Ermenistan'ın Rusya'dan tamamen ayrılması şu anda gerçekçi görünmüyor. Çünkü Ermenistan ticaret, enerji ve altyapı konularında hala büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı durumda. Bu gelişmeler Ermenistan'ın dış politikasında köklü değişikliklere yol açarken ülkenin gelecekteki yönelimi ve bölgedeki güç dengeleri üzerinde önemli etkiler oluşturacak. Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü nedir? Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü aslında eski Sovyetler Birliği'nin bazı üyelerinin oluşturduğu bir güvenlik kulübü gibi. 1992'de kurulmuş ve 2002'de resmen örgütlenilmiş. Örgüt Rusya'nın liderliğinde Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşuyor. Örgütün temel amacı bu ülkeler arasında askeri işbirliğini güçlendirmek ve ortak savunma politikaları geliştirmek. Örneğin NATO'da olduğu gibi bir üye ülkeye yapılan saldırı tüm üyelere yapılmış sayılır ve diğer ülkeler bu ülkeye yardım eder. Yani teoride bir ülke saldırıya uğradığında diğerleri ona destek verir. Ancak işler her zaman bu kadar sorunsuz gitmiyor. Örneğin 2020'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Ermenistan örgütten beklediği desteği alamadığını söylemişti. Kısacası teoride üyeleri arasında güvenlik ve askeri işbirliğini arttırmayı hedefleyen bir örgüt. Ancak pratikte üyeler arasında zaman zaman uyumsuzluklar ve gerginlikler yaşanabiliyor. Bu da örgütün etkinliğini bazen tartışmalı hale getiriyor. Ermenistan ve Rusya arasındaki ticari ilişkiler adeta birbirine bağlı iki komşu gibi uzun bir geçmişe ve derin bir etkileşime sahip. Bu iki ülkenin ekonomileri tarih boyunca pek çok alanda iç içe geçmiş durumda. İlk olarak enerji konusuna bakalım. Ermenistan enerji ihtiyacının büyük bir kısmını Rusya'dan karşılıyor. Gazprom gibi büyük Rus enerji şirketleri Ermenistan'a doğal gaz sağlıyor. Hatta Ermenistan'daki Metsamor nükleer santralinin modernizasyonu bile Rus Rosatom şirketi tarafından yürütülüyor. Bu enerji bağı Ermenistan'ın elektrik ihtiyacını güvence altına alırken aynı zamanda Rusya'ya olan bağımlılığını da pekiştiriyor. Peki ticaret hacmi ne durumda? 2022'de Ermenistan'la Rusya arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 2 milyar dolar civarındaydı. Bu oldukça büyük bir rakam ve bu iki ülke arasındaki ticari ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ermenistan, Rusya'ya özellikle tarım ürünleri, içecekler ve tekstil ürünleri ihraç ediyor. Öte yandan Rusya'dan enerji, metal ürünleri ve makine ithal ediyor. Yani iki ülke arasında geniş bir ürün yelpazesi ticareti var. Ulaşım ve lojistik de bu ilişkinin önemli bir parçası. Rusya, Ermenistan'ın dış ticaretinde kilit bir rol oynuyor. Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru projesi gibi girişimler Ermenistan'ın Rusya ve diğer Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle olan bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Ermenistan 2015'te bu birliğe katılarak Rusya ile olan ekonomik entegrasyonunu daha da arttırdı. Bu birlik ticaret tarifelerinin düşürülmesi ve ekonomik işbirliğinin artırılması gibi avantajlar sağladı. Ancak son yıllarda ilişkilerde bazı zorluklar ortaya çıktı. Ermenistan Batı ile daha yakın ilişkiler kurma çabasında ve bu durum Rusya ile olan bağlarını biraz gevşetmiş durumda. Özellikle Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden ayrılması kararı Rusya ile olan askeri ittifakı zayıflattı. Fakat enerji ve ticaret alanındaki bağımlılık nedeniyle bu ilişkinin kısa vadede radikal bir şekilde değişmesi beklenmiyor. Bu ilişki aslında bir yandan Ermenistan'ın Rusya'ya olan ekonomik bağımlılığını, diğer yandan da Batı ile daha dengeli bir ilişki kurma çabasını gösteriyor. Ermenistan, Rusya ile ticari ilişkilerini sürdürürken aynı zamanda Batı ile de işbirliğini artırarak kendine yeni yollar arıyor. Bu denge arayışı Ermenistan'ın gelecekteki ekonomik ve politik stratejilerini şekillendirmeye devam edecek. Ermenistan ve Rusya arasındaki siyasi ilişkiler tarihsel bağlarla şekillenen
değişen ve zaman zaman dalgalanmalar yaşayan bir yapıya sahip. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ermenistan ve Rusya arasında güçlü bir askeri ve siyasi bağ kuruldu. Ermenistan 1992'de kurulan Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütüne katıldı. Bu örgüt eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında askeri işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyordu ve Ermenistan'ın güvenlik politikalarında önemli bir rol oynadı. Ancak son yıllarda bu ilişkilerde ciddi sorunlar ortaya çıktı. Özellikle 2020 ve 2022'de Azerbaycan ile yaşanan çatışmalar sırasında Rusya'nın ve örgütün Ermenistan'a yeterli desteği vermemesi büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Bu durum Ermenistan'da ciddi bir güvensizlik oluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Nikol Paşinyan örgütün yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek örgütten ayrılma kararı aldı. Ermenistan'ın dış politikasındaki bu değişim ülkenin Batı ile daha yakın ilişkiler kurma arayışına girmesiyle devam etti. ABD ve Avrupa Birliği ile daha sıkı bağlar kurma çabaları Ermenistan'ın güvenlik ve ekonomik politikalarında yeni bir yönelimi temsil ediyor. Özellikle ABD ile ortak askeri tatbikatlar ve Avrupa Birliği ile ekonomik işbirliğinin artırılması Ermenistan'ın Batı ile entegrasyonu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu değişimler Rusya'nın Güney Kafkasya'daki etkisini de azaltmış durumda. Ermenistan, Rusya'nın sunduğu güvenlik garantilerinin yetersiz olduğunu düşünerek Batı'dan destek aramaya başladı. Bu durum Ermenistan'ın dış politikasında dengeleri değiştirdi ve Rusya ile olan ilişkilerde belirgin bir mesafe oluşmasına neden oldu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise Batı'nın Ermenistan'la Rusya'yı Avrupa Birliği'ne davet etme niyetinde olmadığını ileri sürüyor. Medvedev'e göre Rus ve Ermeni halkları arasında yüzyıllardır süren ittifak bir dostluk belirtisi. Bu da Washington ve müttefiklerini uzun süredir rahatsız ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Belarus arasındaki ilişkiler son dönemde gerginleşti. Bu gerginlik Paşinyan'ın Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden çekilme planlarını açıklamasıyla başladı. Paşinyan'ın Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun tutumuna yönelik eleştirileriyle devam etti. Paşinyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü üyesi olan Belarus'un özellikle Azerbaycan ile olan 2020'de ve sonrasında Ermenistan'a yeterli destek vermemesi nedeniyle bu örgütle ilgili hayal kırıklığını ifade etti. Bu durumu vurgulayan Paşinyan, Belarus'a asla gitmeyeceğim. Çünkü orada Alexander Lukashenko başkan. Bu aşamada Ermenistan'ın hiçbir resmi temsilcisi Belarus'u ziyaret etmeyecek dedi. Դրանից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ հարց քննարկեմ ՀԱՊԿ ֆորմատում։ Բա դուք չեք որ խոսում եք արժանապատվությունից, սկզբունքայնությունից եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Չնայած նաեւ իրավիճակ կա, որ ԵԱՏՄ-ում եւ ԱՊՀ-ում ինչ որ առումով ստեփված եմ լինելու։ Ayrıca Belarus'un örgüt içindeki bazı liderlerinin Azerbaycan'ın zaferini desteklediğini iddia etti. Buna karşılık Belarus Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'la uzun süredir devam eden dostane ilişkileri bozmaya niyetli olmadığını açıkladı. Belarus yetkilileri Ermenistan halkına ve ilişkilerine saygı duyduklarını ve Ermenistan'ın iç işlerine müdahale etmediklerini vurguladı. Minsk yönetimi iki ülke arasındaki ticari ve diplomatik bağları korumak istediklerini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkiler Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra birbirlerinden bağımsız hale gelen iki ülke olarak karmaşık bir geçmişe sahip. Bu iki ülke Sovyetler Birliği döneminde Moskova'nın yönetimi altında sıkı bağlar kurmuştu. Bu bağlar bağımsızlık sonrası dönemde de bir süre devam etti. Hem Ermenistan hem de Belarus 1992'de kurulan ve eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında askeri işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütüne katıldı. Ancak son yıllarda işler pek de yolunda gitmedi. Özellikle 2022'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda Belarus'un Azerbaycan'a yakın durması ve örgütün Ermenistan'a yeterli desteği vermemesi Ermenistan'da büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. 2024'te Ermenistan Belarus'a diplomatik protesto notası vererek Belarus'taki büyükelçisini geri çağırdı. Bu diplomatik adımlar ilişkilerin daha da gerilemesine neden oldu. Belarus yetkilileri ise Ermenistan'la olan dostane ilişkilerini korumak istediklerini ve Ermenistan halkına saygı duyduklarını belirterek bu gerginliği azaltmaya çalıştıklarını söylediler. Belarus, Ermenistan'la olan uzun süreli dostane ilişkilerini ve ticari bağlarını sürdürmeye niyetli olduğunu açıkladı. Ermenistan ise Rusya ve Belarus'la ilişkilerini dengelemeye çalışırken aynı zamanda Batı ile daha yakın bağlar kurma çabalarını sürdürüyor. Bu ilişkiler sadece iki ülkenin değil, aynı zamanda bölgenin genel siyasi ve ekonomik dinamiklerini de etkiliyor. Zaman zaman yaşanan krizlere rağmen her iki ülke de bu bağları koruma ve güçlendirme arayışında. Ermenistan'ın Kolektif
Aktif Güvenlik Antlaşması örgütünden ayrılma kararı ülkede karışık tepkilere yol açtı. Bir yandan bazı Ermeniler bu kararı olumlu karşıladı ve örgütün Ermenistan'ın güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığını düşündü. Özellikle 2020 ve 2020'de Azerbaycan ile yaşanan çatışmalar sırasında örgütün etkisiz kalması birçok Ermeni için büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Örgütün güvenilirliği sorgulanır hale geldi. Başbakan Nikol Paşinyan'ın açıklamaları bazı kesimlerce destek buldu ve protesto gösterilerinde bu yönde talepler dile getirildi. Öte yandan bazı kesimler Ermenistan'ın örgütten ayrılmasının ülkenin güvenlik ve ekonomik durumu üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini düşünüyor. Örgütün sağlayabileceği potansiyel yardımlardan mahrum kalma ve Rusya ile ilişkilerin kötüleşmesi gibi endişeler halkın bir kısmında tedirginliğe neden oluyor. Bu kişiler Ermenistan'ın güvenlik açısından alternatifsiz olduğunu ve örgütten ayrılmanın ciddi riskler taşıyabileceğini savunuyor. Bu durum Ermenistan'ın dış politika ve güvenlik stratejilerinde nasıl bir yol izleyeceği konusunda önemli belirsizliklere neden oluyor. 2024'ün başlarında Brüksel'de düzenlenen üçlü bir zirvede Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir araya geldi. Bu toplantıda Avrupa Birliği'nin Ermenistan'a önümüzdeki 4 yıl için 270 milyon euroluk bir mali destek paketi sağlayacağı açıklandı. Bu destek paketi Ermenistan'ın ekonomisini ve toplumsal direncini güçlendirmeyi, ticaretini çeşitlendirmeyi ve enerji projelerini desteklemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda ABD de Ermenistan'a yönelik ekonomik yardımlarını artırarak 65 milyon dolar daha destek sağlayacağını duyurdu. Bu yardımlar özellikle demokratik reformlar, yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme alanlarında kullanılacak. ABD ayrıca Ermenistan'daki insani krizleri hafifletmek için de destek sunuyor. Ermenistan, Avrupa Birliği ile ilişkilerini daha da derinleştirmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile kapsamlı ve geliştirilmiş ortaklık antlaşmasını uygulamaya devam ediyor ve yeni bir Avrupa Birliği Ermenistan ortaklık ajandası üzerinde çalışıyor. Ayrıca Ermenistan'ın Avrupa Birliği üyeliği başvurusu yapmayı düşündüğü de açıklandı. Bu da ülkenin Batı ile entegrasyonunu daha da arttırmayı hedeflediğini gösteriyor. Bu süreç Ermenistan'ın Rusya'dan uzaklaşarak Batı ile daha yakın ilişkiler kurma çabasının bir parçası. Ermenistan, Rusya'nın Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda yeterli desteği vermemesi nedeniyle hayal kırıklığını tekrarlıyor ve bu nedenle Batı ile daha güçlü bağlar kurmayı hedefliyor. Üç ülke arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça karmaşık ve gergin bir yapıya bürünmüş durumda. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın zafer kazanması Ermenistan'ın Azerbaycan'la barış anlaşması yapma çabalarını hızlandırdı. Her iki ülke de bazı temel prensipler üzerinde anlaşmaya vardı. Rusya bu süreçte geleneksel olarak arabulucu rolünü oynamaya çalıştı. Ancak Ermenistan'ın Batı ile daha yakın ilişkiler kurma çabaları ve Rusya'ya olan güven kaybı Moskova'nın bölgedeki etkisini zayıflattı. Özellikle Fransa ile yapılan silah anlaşmaları ve ABD ile artan diplomatik ilişkiler Ermenistan'ın bu yeni yönelimini ortaya koyuyor. Bu gelişmeler ışığında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri devam ediyor ve her iki ülke de askeri kapasitelerini güçlendirme çabasında. Bu gelişmeler Ermenistan ve Belarus arasındaki ilişkilerin gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikler oluşturuyor. Bölgedeki jeopolitik dengeler etkilenebilir ve potansiyel bir krize dönüşebilir. Ermenistan son dönemde Avrupa Birliği ve Batı ile ilişkilerini önemli ölçüde derinleştirdi. Bu değişim özellikle Rusya ile yaşanan gerginliklerin ve Azerbaycan ile yaşanan çatışmaların ardından hız kazandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Batı ile daha yakın ilişkiler kurma yolunda önemli adımlar atıyor ve bu süreçte Avrupa Birliği ve ABD'den büyük destek görüyor. Avrupa Birliği ve ABD'nin Ermenistan'a sunduğu maddi manevi destek, bu ülkenin gelecekteki ekonomik ve siyasi istikrarını sağlamlaştırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Rusya bölgede etkisini sürdürmeye çalışsa da Ermenistan'ın batıya yakınlaşma isteği ve Azerbaycan'ın Türkiye ile olan güçlü bağları Güney Kafkasya'daki jeopolitik dengeleri yeniden şekillendiriyor. Özetle Ermenistan, Batı ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışırken Rusya'ya olan ekonomik bağımlılığı nedeniyle temkinli bir denge politikası izliyor. Bu durumun Güney Kafkasya'daki gelecekteki gelişmeleri nasıl şekillendireceği ise belirsizliğini koruyor. Fakat enerji ve ticaret alanındaki bağımlılık nedeniyle bu ilişkinin kısa vadede radikal bir şekilde değişmesi beklenmiyor. Bu ilişki aslında bir yandan Ermenistan'ın Rusya'ya olan ekonomik bağımlılığını, diğer yandan da Batı ile daha dengeli bir ilişki kurma çabasını gösteriyor.